Evet davetli. Buraya seni İbn Necem'in gönderdi. Bunu biliyorum. Anlatmaya başlayacak mısın? Şu an seni bekliyorum ama. Davetli. Anlatmaya başlayacak mısın? Kayboldu. İbn Necem'in gönderdiği davetli orada mısın? İbn Necem'in gönderdiği bir tane davetli. Hatta İbn Karuf gönderdi. İbn Necem ile beraber birini bana gönderdiler. Bakın bir toplantı yapılıyor. İznik konsülünün yaptığı bir toplantı ama nasıl biliyor musunuz? İki tane büyücü, iki büyücü hakkında bu iki büyücü biliyorsunuz metafizik yaratık. Bu da gitti onları dinledi geldi. Onları dinlemiş, bayağı bir aralarında bir şeyler konuşmuşlar. İnsanlık hakkında mı artık ne hakkında bilmiyorum konuşulmuş ve her şeyi tek tek anlatacak. Tabii anlatacak mı bilmiyorum nasıl anlatacaksa. Şu an onu bekliyorum. Neyi öğrenmeye gitti? Hiçbir fikrim yok. Bakalım geldiği zaman ne söyleyecek? Arkadaşlar bu telsiz bakın geçenki videoda bazı arkadaşlarımız aralığa girdiğin zaman trafodan falan ses gelmiş. İşte çelik kapıdan ses geliyor falan demişler. Ben yorumlarınıza baktım. Çelik kapıdan ses gelmez. Telsiz yani çelik kapıdan etkilenmez. Trafodan da etkilenmez. Kablodan da elektrikten de etkilenmez. Bunun şimdi örneğini size göstereceğim. Ben daveti kapattıktan sonra öyle bir ses duymadım zaten. Bunun amacı şu, bazen diyebilirsiniz, niye ilkel şeylerle uğraşıyorsun? İlkel şeylerle uğraşmam. Benim önemli olan şu cihazım, çeviri cihazım var ya, 32 frekansları yükselten cihaz. Bakın burada şarteller var. Şimdi bakın şartellerin oraya geldim. Ben normalde şöyle basıyorum. Bakın telsiz normalde açık. Şartellerin burada hiç ses yok. Bakın çelik kapıda da. Bakın çelik kapıda da ses yok. Bakın bir arkadaşımız zil diyafonu demiş. Bende zil yok burada. Görüntülü diyafon var. Hani zil trafosundan yapar dedi. Ama bakın hiçbir şekilde yok. Davet şu an açık. Buraya geldi mi bilmiyorum. Şu an burada öyle bir elektrik, öyle bir manyetik, metafizik bir dalga yok şu an. Ama telsizi buraya bırakacağım. Buraya bırakacağım. Konuştukça ses oradan gelsin. Gerek duyarsam birazdan mumu da yakacağım. Ve davetli bakın ara ara yanıyor. Bize ne hakkında bir şeyler söyleyecek? Acaba bu yapılan toplantı bizim hakkımızda mı? Ülkemiz hakkında mı? Ya hem merak ediyorum hem de böyle bir ne yapılacaksa, nasıl bir önlem alınacaksa onu almaya çalışacağım. Bunların ama konuşmasının ne olduğunu merak ediyorum. İki tane yaratık, padişah ya da kral. Belki de iki tane büyücü. Yani yaratıkların büyücüsü. Büyücülere cevap veren yaratıklar, onları söyleyeyim. Davetle çağrılıyor. Bunların nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama ikisi de konsülün emir verdiği gibi, yani zaten konsülün üyeleri bir emir vermiş bunlara. Bunlara emir vermişler. Bunlar da bilinmeyen bir yerde bir araya gelip konuşmaya başlamışlar. Niye bilinmeyen bir yerde? Çünkü dinleniyor. Çünkü bunlar daha önceden yaptıkları toplantıları ben dinledim. Tabii bunun önüne geçemediler. Bundan sonra da büyük ihtimal böyle yapacaklar. Ama İbn Necem'in ne yapmış? İbn Karuf ve İbn Necem'in bu gelen yaratığı, az önceki geleni onların yanına göndermiş ve onların
konuşmalarını olduğu gibi birazdan bize aktaracak. Bakalım neler konuşmuşlar. Merak içinde bekliyoruz bakalım ne olmuş. Ne olduğunu, ne konuşup ne konuşmadıklarını tam olarak bilmiyorum ama bakalım ne olacak. Yine telsiz yanımızda dursun. Bir konuşma çıkarsa, burada başka biri de varsa, eğer başka biri varsa biz de ne yapacağız? Ona göre hareket edeceğiz. Ey davetli, seni bekliyorum. Ne zaman konuşacaksın? Ey davetli, bu önemli konuşmayı benimle paylaşacak mısın? Ne oldu orada? Neler yapıldı? Neler konuşuldu? Neler konuşulduğunu söyleyecek misin davetli? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Radyoyu açmaya gerek duymadım da aslında radyo telsiz varken radyoya gerek yok bence. Davetli. Senin konuşmaların nasıl? Orada yaptığın konuşmaları benimle paylaşman için şu an seni bekliyorum. Eğer gelirsen seni dinliyor olacağım. Ey davetli. Eğer gelirsen şu an seni dinliyorum. Ey davetli. La ilahe illallah. Karşıda. Şu an ağırlık o tarafta. Oradan bakalım. Oradan buraya. Bakalım. Davetli burada mısın? Evet. Bana bir şey söylemeden gittin. Neler anlatacaksın bakalım? Kimin yanına gittin? Sana? Kim emir verdi? Kim sana emir verdi? Bana anlat. İbn Necem'in ve İbn Karuf bana emri verenler onlar. Gittiğim yerde 2 tane büyücü vardı. Bu büyücüler çok kötü şeyler konuştular. Ne konuştular? Nasıl bir şey konuştular? Nasıl bir toplantı yaptılar? Bunlar yetkili olanlar. Siz beni çağırmadınız. Ama ben oradaydım. Tamam, oradaydın ama neler konuştular? 2 büyücü vardı. Birbirlerine düşmandılar. Aynı dili konuşmuyorlardı. Ama aynı korkuyu biliyorlardı. Aynı dili konuşmuyorlar mıydı? Evet. İkisi de farklı dillerden konuşuyorlardı. Ama ikisi de birbirlerini anlıyordu. Anladım. İbn Necemi'nin talimatı nasıldı? Nasıl bir şey söyledi sana? Benim orada her şeyi dinlememi ve bunları olduğu gibi sana söylememi emretti. İbn Necem'in emretmiş ama la ilahe illallah. La ilahe. İbn Necem'in bakın 2 dil, ikisi de
konuşuyorlarmış ama farklı dillerde konuşuyorlar ve birbirlerini anlıyorlar. Zaten buraya gelenler de öyle. Buraya gelen davetlere farklı diller konuşuyor. Ben de farklı dil konuşuyorum ama birbirimizi anlıyoruz onun gibi. Telsize fazla dikkat etmeyeceğim. Burada birileri daha var. Olsun. Devamlı birileri oluyor burada. Bizim davetlerimizde her zaman birileri oluyor. Devamlı birileri oluyor. Davetli. Bakın. Şimdi bunların yeni büyüleri var. Yeni büyücüler, yeni icatlar çıkarıyorlar. Her seferinde bir şeyler yapıyorlar, bir planlar yapıyorlar ama bu planlar her zaman tutuyor. Çoğuna engel olmak gerekiyor ama nasıl engel olmayacak? Bildiğim parazit. Şu an enerjiden dolayı oluyor bu. Başka bir şey değil. Davetli buradaysan gel. Ey davetli, buradaysan gel. Ey davetli. Hayır hayır. Ey davetli. Yanında başkası var mı? Başkası varsa söyle bana. La ilahe illallah. Subhaneke. Kötü bir homurdama sesi. La ilahe illallah. Burada kaç kişi var? Burada kaç kişi var? Şu an altyazıda bir şey yok ama telsizde ses var. Demek ki frekans var. Altyazıda bir şey olmadığı için Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Mumun enerjisi. Şu an mumun enerjisi çok düzgün. Hiçbir şey göstermiyor. Bu gelen büyük ihtimal artık İbn Karp'ın gönderdiği her neyse belki de Müslümandır, enerjisi düşüktür. Ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz.
Davetli. Seni bekliyorum. Toplantıda neler konuşuldu? Burada başka biri var mı? Bana söyleyecek misin? Burada başka biri var mı? Senden başka biri var mı burada? Kim olduğunu söyle. Kimlerin olduğunu söyle bana. Davetli. Allahu Ekber. Şu an ses yok. Evet. Anlatmaya devam et. Seni dinliyorum. Bu gelen iki büyücü. Biri kuzeyden gelmişti. Kuzeyden mi? Biri kuzeyden gelmişti. Adını söylemedi. Adı söylenirse her yer değişecekmiş. Diğeri güneş görmeyen yerden gelmiş. Sürekli ellerini yıkıyordu. Çünkü dokunduğu şeyler kalıcı olmuyordu. Bu yüzden ellerini yıkıyordu. Birinin gözlerinden kan damlıyordu. Diğeri ise ona fırsat vermiyordu. Ne konuştular? İlk konuşan şunu söyledi. Sen hala insanları uyandırmak mı istiyorsun? Diğeri güldü. Ama gülüşü gecikmeliydi. Yani gülüyordu, ses sonradan geliyordu. Uyanmak sandıkları şey, sadece başka bir kapı. Bu uyanmak bizim bildiğimiz gibi değil. Farklı yerlere yönlendirme olacaktı. Bunları biliyoruz. Sonra sustular. Bayağı bir sessizlik oldu. Sessizlik uzun sürdü. Ben o sessizlikte bir şeyin yaklaştığını hissettim. Biri geldi fısıldadı. Sizi dinleyen biri var diye. Beni fark ettiler. Ya da ben öyle zannettim. Bu fısıltıyı ben de duydum. Kimdi sence o fısıltıyı söyleyen? Seni ihbar mı ettiler? Bilmiyorum. Bu fısıltıyı kim söylediyse bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı. Bu ne iştir ya? Biri onları dinliyormuş. Baksana onların arasında da casus var, dinleyen var, koruyan var. İnsanları uyandırmak mı istiyorsun? İnsanların neyini uyandıracağız? Bakın, uyandırmak istediği şu. Şimdi herkes uykuda zaten. Bütün insanlık uykuda. Ama gün gelecek herkes uyanacak. Ve o zaman çok geç olacak. O zaman o kadar geç olacak ki bazı insanlar hep şunu söyler. Der ki ne kadar kötü bir zamandayız. Yeter be artık ne olacaksa olsun. Bakın sakın böyle bir şey demeyin. Sakın böyle bir şey istemeyin. Böyle bir şey isteyenler bakın kötü bir şey görmemiş. Kötünün kötüsü var. Beterin beteri var. Beterin beteri uzak olsun bizden. Sakın öyle bir şey istemeyin. Her halin, her durumun daha beteri de var. Bunu bilin. O yüzden bulunduğumuz zamana, bulunduğumuz duruma şükretmek gerekiyor. Tabii göz göre göre yanlış bir şeyler yapılıyorsa ona karşı söylemiyorum. Bakın yanlış anlamayın. Ama şükretmek her zaman beterin beteri var. İyilik olmayacak mı hiçbir zaman? Olacak tabii ki. Bunu da kendimiz yapacağız. Davetli. Bakın muma bakın. Mum bir tuhaflandı, is yapıyor bakın.
Evet, iz yapmaya başlamıştı. Bazı sesler geliyor. Bazı bu seslerde hani sadece buna odaklanmak istemiyorum çünkü davetli kaybolduğu zaman farklı bir şey duyacağız diye. Bunu aslında şurada da bir yer olsaydı, bir cep olsaydı bunu da buraya takardım. Gelen sesi de o şekilde duyardık ama bu burada dursun. Bu burada dursun. Ses gelse de biri konuştu sanki. Evet, burada birileri var. Her davet açıldığında illaki birileri oluyor. İllaki birileri oluyor. Burada da birileri var. Büyük bir konu var, çok büyük bir konu var. Acaba İbn-i Necem'in neden boyuta girip onların bulunduğu yere yani haber göndermedi? Ben boyuta girip onları dinleyebilirdim. Demek ki çünkü bakın bu diyor beni fark ettiler sanki diyor. Ben orada olsaydım beni fark etmezlerdi. Çünkü üzerimde kaftan var. Telsiz ara ara dalgınlık yapıyor, dalga veriyor. Ses veriyor ama çevireceğim hatta bu tarafa doğru. La ilahe illallah. Ey davetli. Her neredeysen gel artık. Ey davetli. Ey davetli. Ey davetli. La ilahe illallah. 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 Telsizde hiçbir kıpırdı yok. Davetli buradaysan haber ver. Davetli bizimle konuş. Ey davetli, eğer buradaysan bir şeyler söyle. Ey davetli, eğer buradaysan seni bekliyorum. Bizimle konuşabilirsin. Seni bekliyorum. Ey davetli. Ey davetli. Burada mısın? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Davetli.
İsmini söylemiyorum. Bu konuşanlar nelerden bahsettiler? Senin geldiğini anladılar herhalde, değil mi? Bir şeyin yaklaştığını hissettin, dedin. Hayır, o zaman diğeri cevap verdi. Hazır olanlar zaten sayıldı. Kimin hazır olanlar? İnsanların hazır olanları zaten sayıldı. Sayıldı mı? Kim saydı bunu? Bu büyü yapanlar mı? Evet, onlar. Saydılar ve işaretlediler. Sonra biri masaya bir şey koydu. Görmedim. Ama o da eğildi. O dediğin kim, diğeri mi? Evet. Zaman bir an durdu sanki. Sonra biri şunu söyledi. Eğer bunu bozarsan bütün her şey karışır. Şehirler, yerler, yaşanan her yer. Diğeri ise hemen cevap verdi. Zaten karışması gerekenler işaretli. Neden bunu sorun yapıyorsun? Bunlar bir şeylerin peşinde mi? Yani bir yerlere karıştıracaklar, değil mi? Evet. Kötü bir emelleri var. Bunun olacağı zaten kesin. En korkunç cümle ise şuydu. Biz düşman değiliz. Biz sadece aynı sonu farklı hızlarda istiyoruz. Aynı sonu mu? Neyin sonu? Ne olacak, anlatın ya. Ne yapacaklar? Sen bir şey anlamadın mı orada ya? Ne olduğunu anlamadın mı? Ben ne söylendiyse onları söylüyorum. Başka ne söylediler? Ayrılmadan önce biri geldi. Diğeri geri dönüp baktı. Ve dedi ki, sizinkiler dinler mi? Sizinkiler. Diğeri cevap verdi. Dinleyenler zaten çoktan seçildi. Sizinkiler derken senden mi bahsettiler? Yani sizin gibilerden mi bahsettiler? Evet. O anda beni fark ettiler. Ben o anda fark ettiklerini anladım. Ama ses çıkarmadılar. Çünkü bu konuşmayı duyulması için yaptılar sanki. Duyulması için mi? Senin orada olduğunu fark etselerdi konuşmazlardı. Sen yanlış biliyorsun. Demek ki beni fark ettiler diyor. Ondan sonra susmuşlar bak. Konuşanlar, yani bu toplantıyı yapanlar. Evet, telsizden ses geliyor. Davetli senden başka birisi var mı burada? Gene bir bakın, metafizik saldırı peşindeler. Öyle bir şey peşindeler ki siz dikkat edin. Herkes dua etsin, herkes dua okusun. Tövbe istiğfar etsin. Yani yapılacak çok şey var. Kimse yapmıyor. Bize zarar gelmemesi için ne yapmamız gerekiyor? Ben şimdi bunun peşini bırakmayacağım. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Bunlar ne konuştular, amaçları nedir? Bunları iyice araştıracağım. Araştırmadan zaten hiçbir şey elde edemeyiz. Telsiz. Telsiz sesleri bir tuhaf. Bu sesleri normalde şimdi şöyle söyleyeyim size. Bu ses, telsizden gelen ses
cihazın algıladığı ses. Benim cihazın algıladığı ses. Yani siz bu telsizi alsanız bile, bu frekansa gelseniz bile bunu kesinlikle duyamazsınız. Çünkü şu kameranın ses cihazı, çeviri cihazının da olması lazım. Biri konuşuyor. Beni duyuyor musun? Neredesin? Nerede? Hangi boyuttasın? Her yerdesin. Sen buradaki davetli değilsin, değil mi? Buradaki davetli değilsin. Kim olduğunu söyle. İnanın var ya, telsiz daha çok ürkütüyor. Telsiz daha çok ürkütüyor. Kimsin? Kendini tanıt. Sen bu davete izinsiz mi geldin? Davete izinsiz mi geldin? Büyücülerin adamı mısın? Bu gelen büyücülerle beraber misin? Davetli büyücülerle beraber misin? Davetli. İnanın şu an var ya, boyuta girip oraya gideceğim. O iki büyücüyü de yok edeceğim. Bana bak. Burada farklı biri varsa çabuk burayı terk etsin. Sen burayı terk et. Anlamıyorum. Sen her yerde misin? Bize ismini söyler misin? Davetli ismini söyle. Sen kaçak bir davetlisin. Bu davet senin davetin değil. Senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Bakın, ya bu seslere kulak vermeyeceğiz, ya telsizi kapatacağız. Cihaz istediği kadar çeksin. Şimdiye kadar öyle yapıyordu zaten. Ya kulak vermeyeceğiz ya da yani o sesler gelsin diyeceğim. Gelsin ama istediği kadar gelsin. Hiçbir şey yapmayacağız. Önceki davetler gibi olacak. Önceki davetler gibi olacak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davetli. Seni buraya gönderdiler ama bize anlatılanları söylüyorsun ama nedense pek bir güvenemedim. Davetle ansızın çıkıyorsun. Sizin huylarınız birbirinize benziyor. Bana başka daha neler anlatacaksın? Onlar halen konuşuyor. Nerede konuşuyor? Davetli buraya gelen kim? Farklı sesler duyuyorum. Kim buraya gelen? Buraya onlardan biri daha geldi.
Ve şu an burada. Kapkaranlık bir şey. Hiçbir şekilde kendini göstermiyor. Benim bulunduğum zaman kayboluyor. Benim gittiğim zaman o geliyor. Aynı zamanda değiliz. O farklı bir zamanda. O farklı bir zamanda ama burada değil mi? Şu an burada mı? Evet, şu an burada. Seninle konuşmak istiyor ama konuşamıyor. Neden konuşamıyor? Buradaysa konuşsun. Daha önce gelenler aynı şekilde geliyordu. Konuşabiliyordu. Bu niye konuşamıyor? Çünkü onun konuşmasına izin yok. Sadece seslerini duyarsın ama anlamazsın. Bazı geceler insanlar aynı kelimeyi aynı anda söyler. O kelime henüz sizin dilinizde yok. Kimin dilinde var? Bu gelenin dilinde. Bu gelen öyle biri ki çok tehlikeli. Şu an bekliyor. Beklesin. Ben onun ismini hemen öğrenir. Onun cezasını veririm. Sen hiç merak etme. Sen ne konuştular onlardan bahset. Konuştukları 3 şey var. 2 ülke hakkında kötü şeylerden bahsettiler. Bu 2 ülke kısa zamanda büyük sıkıntılar yaşatacak ve yaşayacak. Hangi ülkeler? İsimlerini verdiler mi? İsim vermeden konuştular. Ama ne olduğunu bulabiliriz. Ne olduğunu bulabiliriz. Onlar da gizli konuşuyorlar bakın. Demek ki onlar da gizli şeylerden bahsediyorlar ve gizli konuşuyorlar. Yani birbirlerine güvence yok. Bu yaratıkların da demek ki birbirlerine güvence yok. Sonunda bir şeyler olacak ama. Evet, o gelen konuşuyor. Sana izin yoksa sen neden konuşuyorsun? Bak, buraya gelen davetsiz yaratık. Eğer fazla burada durursan ve bu davetlinin yanından gitmezsen seni yakarım. İsmini öğreneceğim. İsmini şu an öğreneceğim. Ey davetli. Ey davetli. Ne söyleniyorsa söyle artık. Bekliyorum seni. Sen de burada dur. Ötüyorsan da öt. Ara ara ötsün. Anlaşılmıyor ses. Ses anlaşılmıyor. İstediğini yap. İstediğin gibi davran. İstediğin gibi konuş. Seni dinlemiyorum. Şu an senin yaptığın her şey
Davetli. Ey davetli. Ey davetli. Ey davetli. Allahu Ekber. Bakın, normalde suyun davet yapıldığı zaman suyun enerjisi hissedilir. Yani bunun enerjisi pek gelmedi. Telsizden gelen sesler de pek bir anlaşılır değil aslında da. Davetli. Ey davetli. Şu an davetli burada. Hissediyorum onu. Evet davetli. İbn Necemi'nin söyledikleri nelerdir? Sen İbn Necemi ile görüştün mü bu toplantıdan sonra? Evet. İbn Necemi ile görüştüm. İznik konsülü ve konsül üyeleri boyutta yeni bir toplantı yapacaklar. Bir de İbn Karuf, İbn Necem'in ve kral ve padişahlarla yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantı aynı şekilde 6. boyutta olacak. 6. boyutta olan toplantı çok önemli. İnsanlık için önemli kararlar alınacak. Büyü yapanlar hakkında her şey söylenecek. Belzeber, Melkür, Şehamir önemli şeyler konuşacak. Toplantıda kral ve padişahlar olacak. İbn Necem'in senin de orada olmanı istiyor. Benim de orada olmamı istiyor. İbn Karuf bir şey dedi mi? İbn Karuf da senin orada olmanı istiyor. Bu konuşulanları senin de duymanı istiyor. Çünkü sen konuşulanları bir şekilde duyuruyorsun. Sen 6. boyutun sesisin. Bu yüzden önemli bir yerin var. Davetin önemi büyük. Sakın unutma. Davetin önemi demek büyük. Bakın yeni bir toplantı varmış. Padişahlar 6. boyutta padişah ve kralların bulunduğu toplantı. Daha önce girmiştim boyutta bu toplantıya girmiştim. Velzeber, Melkür ve Şahamir'in önemli söyleyecekleri var. Bakın burada gittiğim zaman konuştukları gerçekten çok önemli şeyler oluyordu ama toplantı ne zaman olacak bilmiyorum. Bu gelen davetliye toplantının ne zaman olacağını da soralım. Kimsin? Halen burada mısın? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? Bakın seni duyuyorum diyor. Konuş. Beni duyuyorsan konuş. Neden gözükmüyorsun? Arkandayım. Arkamda mısın? Hani neredesin? Olduğun yere oturma. Olduğum yere mi oturayım?
Neden? Sen bana yaklaşamazsın. Sen bana yaklaşamazsın. Ne kadar saçma konuştuğunu biliyorum şu an. Sen bana yaklaşamazsın. Konuşsun. Kendi kendine konuşsun. Kendi kendine şu an konuşuyor. Konuşsun bakalım. Evet, bu tamamen daveti sabote etmek için. Davetliyi dinlememem için, sabote etmek için gelmiş buraya. Tamamen davetliyi dinlememem için saboteye gelmiş buraya. Ama başarılı olamayacak. Başarılı olamayacak çünkü davetli. Ey davetli. Ey davetli. Ey davetli. Bakın. Tekrardan yapıyorum bak. Bakın. Bakın. Evet. Davetli. Senin bahsettiğin toplantı 6. boyutta olan kral ve padişahların bulunduğu toplantı ne zaman olacak? İbn-i Karuf ve İbn-i Neşemin de orada olacak. Bu toplantı bir gün sonra olacak. Ve zamanı çok gizli. Ben bunun haberini sana vereceğim. Beni bekle. Toplantının olduğu zaman seninle bir iletişim kuracağız. Bu nasıl olacak? Davetsiz mi geleceksin? Ne olacak? Benim geldiğim zaman toplantının olacağını anlayacaksın. Ben sana haber vereceğim. Kimlerle haber vereceğim? Ben senin davetini kapatırsam gelemezsin. Yardımcılarınla haberi göndereceğim. Şimdi tamam, yardımcılarımla haberi göndereceğim. Sana bir şey soracağım. Sen bu kafir olan kavimden değilsin değil mi? Ben İbn Neşemi'nin yardımcısıyım. Kafir olan kavimden değilim. Peki kaç yaşındasın? Ben 3925 yaşındayım. Bayağı da yaşlısın. Sana haberi getireceğim. Beni bekle. Tamam. Seni bekleyeceğim. Yardımcılarım da seni bekleyecektir. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bakın, toplantı yapılacak bir gün sonra. Bana diyor ki, şimdi söylediği şu, sana ben haber getireceğim. Beni bekle. Sen çünkü şöyle, davette kapalıyken gelemez. Böyle söyledikleri zaman insanın aklında ister istemez şu oluyor. Ben uyuduğum zaman mı acaba? Uyuduğum zaman mı bu ses gelecek? Gelip diyecek ki ben geldim. Davetli geldi. Toplantı şurada olacak, burada olacak. Çok gizli olduğu için bana yardımcılarımla haber gönderecek. Kendi gelecek, yeri çok gizli. Çünkü şöyle, onlar buraya geldiğinde onların peşinden gelenler veya beni dinleyenler olabilir diye gizli bir şey söyleyecekler. Bu padişah ve krallar neden bahsedecek? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacaklar? Hiç bilmiyorum. Toplantı neyle ilgili olacak? Onu da bilmiyorum. Demek ki çok önemli bir şey olacak. Ama size şunu söyleyeyim. Belzeber, Melkür, İbn-i Karuf ve İbn-i Necem'in gerçekten çok önemli şeyler paylaşıyorlar. Çok önemli şeyler konuşuyorlar. Ama her
her şey bizim için gibi görünüyor. Yani bizim için bir tedbir alacaksak bu şekilde alacağız. Buraya gelen davetsiz. Eğer buradaysan konuş. Burada değilsen sus ve sesini çıkarma. Evet, tekrar konuşabilirsin. Seni duyuyorum şu an. Hangi bölgedesin? Mikrofona yaklaştırayım diyeceğim. Neredesin? İçeride misin? Neredesin? Burada mısın? Nerede? Buradayım efendi. Ya anlamadım. Şöyle bir şey var. Burada konuştukları altyazı olarak çıkmıyor. Demek ki çok düşük bir frekans olduğu için çeviremiyor. Bak bana bak, buradaysan boş boşuna kalıyorsun burada. Hiçbir şekilde senden etkilenmiyoruz. Ne ben etkilendim ne de buraya gelen davetli. Boşuna konuşuyorsun. Burada da değil. Bakın o günkü gibi parazit yok. Demek ki burada değil. Çok uzak bir yerde, dışarıda. Dışarıda olduğunu anladım. Eğer burada olsaydı şu an hiçbir şey yok burada. Neredesin? Uzakta mısın? Her yerde misin? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ey davetli. Ey davetli, şu an seni bekliyorum. Ey davetli. Şöyle bir bakalım. İçeriye geçelim. Bir bakalım. Demek ki davetli bayağı gecikti, bayağı kaldı yani burada. Davetli bayağı burada kaldı. Şimdi söylediği bu iki büyücünün konuşmaları benim kafamda soru işaretleri bıraktı. Daha doğrusu pek ne konuştuklarını tam olarak anlamadım. Bir büyü peşindeler ama bir şeyler yapacaklar. Karışık bir şeyler yapacaklar, onu bilmiyorum. Onu bir araştıracağım, tekrardan bakacağım. Bakacağım duruma göre. Neler olacak ona bakacağız. Bir de şu var. İbn Karuf ve İbn Necem'in padişahlarla bir toplantı yapacak. Bu toplantıya boyutta gireceğim. Burada gireceğim. Poyraz gelmesi lazım. Evet, Poyraz büyük ihtimal bundan sonraki videoda burada olur. Burada olmazsa da kamerayı şuraya sabitleyeceğim. Şuraya. Oraya sabitleyeceğim. Toplantıya gireceğim. Toplantı büyük ihtimal burada olacak. Çünkü boyut davetinde girdiğimde toplantı burada oluyordu. Ona göre nasıl çıkacak bilmiyorum. Belki de yer değişebilir ama burada olacak. Neler konuşulacak merak ediyorum. Bakalım krallar, padişahlar neler söyleyecek. Şu an gerçekten hem heyecanlandım hem de önemli şeylerin konuşulacağını hissediyorum şu an. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Daveti kapatacağım. Davetli geldi. Ben İbn Necem ile bir görüşmem lazım. Bir bireysel davet yapmam lazım. Ya da bir taslı davet yapıp sizlerle paylaşmam gerekiyor daha doğrusu. Gelen davetli çok önemli şeyler bahsetti ama öyle şeylerden bahsediyorlar üstü kapalı. Yarı gölgeli, yarı rüyalı şeylerden bahsediyorlar. Bunları size anlatacağım bakayım. İbn Necem ile ama işin aslını tamamen öğrendikten sonra
size anlatacağım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.